Merhabalar, ben Doçent Doktor Fezan Nur Özler, kalp ve damar cerrahisi uzmanıyım. Bu konuşmamda sizlere koroner arter hastalığı ve cerrahi tedavisi hakkında bilgilendirmek istiyorum. Koroner arter hastalığı dediğimiz hastalıklar genel olarak kalbin besleyen, kalbin üzerinde yerleşmiş olan atar damarlardaki tıkanıklıklar ve daralmaların yol açtığı hastalıklardır. Bu son yıllarda giderek artan şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bunun nedenlerini hemen hemen herkes bilmekle beraber sıklıkla yüksek tansiyon, yüksek kolesterol değerleri, sigara kullanımı, şeker hastalığı olarak sıralayabiliriz. Ayrıca modern toplumda giderek artan aktivite düşüklüğü, hareketsizlik, kötü beslenme, daha çok fast food tipi gıdalara yönelim gibi nedenler de bu hastalığın sebepleri arasında sayılmaktadır. Koroner hastalığı, arter hastalığının ilk belirtisi klasik olarak göğüs ağrısıdır. Göğüs ağrısı genellikle göğsün ön kısmında kola da yayılan, yaklaşık 15 ila 20 dakika kadar süren bir ağrıdır. Bu ağrı sanki göğsümle birisi oturdu diye tarif eder hastalar. Bu bir baskı tarzı halindedir. Ve bu ağrı eğer daha da uzun sürerse bir krize dönüşme riski vardır. Ancak alternatif olarak birçok hastada ağrı olmaksızın da krizler ortaya çıkabilmektedir. Özellikle şeker hastalarında kalbi besleyen, kalbin sinirlerinin de harap olmasından dolayı şeker hastalarında genellikle ağrısız kalp krizleri karşılaşılabilir. Bu tip durumlarda daha çok ağrı dışındaki bulgular ortaya çıkar. Bunlar bir fenalık hissi, bulantı, kusma, bazen bir kolda veya karındaki ağrı gibi bulgular ortaya çıkabilir. Bu tip durumlarda da genel bir doktor tavsiyesi almak, bir acile başvurmak önemlidir. Koroner arter hastalığının tanısında halen altın standart koroner anjiyografidir. Koroner anjiyografi öncesine yapılan bazı stres testleri ve taryum silgrafileri genellikle bizi anjiyoya doğru yönlendirmek için geçerlidir. Koroner anjiyografi halkın arasında önemli bir işlem gibi, bir ameliyat gibi düşünülse de aslında 5 dakikalık bir tanı yöntemidir. Temel olarak kalbi besleyen damarların filmi çekilir ve bu damarlardaki darlıklar, tıkanıklıklar bize gösterilir. Buradaki darlıklar ve tıkanıklar eğer var ise 3 ana tedavi yöntemi vardır. Bunlardan birincisi ilaçla tedavi, medikal tedavi dediğimiz ilaçla tedavi yöntemidir. Genellikle çok az sayıda ve önemsiz, kritik olmayan darlıklar var ise bunlara biz ilaç önermekteyiz ve takip almaktayız. Daha sonraki hayatları boyunca da birkaç kere belki tekrar anjiyo kontrolü gerekebilir bu hastalarda. İkinci olarak stent tedavisi uygun olan hastalar vardır. Bunlar daha çok yerleşim yeri olarak ve sayı olarak uygun damar darlıklarında veya tıkanıklıklarında yapılan tedavilerdir. Stentler de gene anjiyografiyle aynı zaman içerisinde bu darlıklara bir stent konularak damar darlığı açılır. Üçüncü alternatif ise cerrahi tedavilerimiz koroner bypass operasyonlarıdır. Bu tedavi daha çok komplike darlıklarda, daha yaygın darlıklarda, birden çok damarda, dal ayrım yerlerinde oluşan darlıklarda, başlangıç segmentlerde olan başlangıç segmentlerdeki darlıklarda uygulanan bir yöntemdir ve bu yöntemde kabaca göğüs kafesi açılarak kalp durdurulur. Bir makineye bağlanır vücut. Bu sırada kalp durduğu sürece makine bir vücut tarafından beslenir. Ve bacak damarından ve meme damarından alınan grefler de tıkalı damarlar tekrardan kanlandırılır. Bu işlem çok sıklıkla yapılan bir işlemdir. Eskiden tabii biraz daha sonuçları açısından halkın korktuğu bir yöntem olmakla beraber son yıllarda artan teknoloji ve yani giderek sıklıkla yapılmasına bağlı olarak uygun vakalarda, normal insanlarda %1 kadar düşük bir riskle yapılabilmektedir. Tabii giderek artan yaşlı popülasyon ve stent uygulamaların artmasıyla son yıllarda bu hasta popülasyonumuzda ileri yaş ve ek sıkıntılar ortaya çıkmaktadır. Özellikle diğer organlarda olan problemler, bir böbrek yetmezliği, ileri akciğer hastalığı gibi, yeni geçirmiş bir felç olması gibi veya çok ileri yaş gibi durumlarda bu kalbin standart ameliyatında kalbi bağlamış olduğumuz makinenin vücuda tesirleri ortaya çıkmaktadır ve buna bağlı olarak gerek hastanın hayati riski artmaktadır, gerekse de iyileşme süreci uzamaktadır. Bu tip hastalarda biz alternatif olarak kalbi durdurmadan kalp çalışır iken ameliyatı yapabiliyoruz. Bu yöntemle özellikle yüksek riskli hastalarda yaptığımız işlemlerde oldukça iyi sonuçlar elde edebiliyoruz. Bunlarda da maksimum olarak gene operasyon riski %10'a varan oranlarda yapılabilmektedir. Ameliyattan sonra hasta genellikle 1-2 gün yoğun bakımda kalır.
4-5 gün kadar da servis katında bir iyileşme süreci yaşar. Ortalama bir hafta sonra taburcu olur. Daha sonrasında ise gene bir haftalık 10 günlük evde istirahat dönemi geçirir. Ondan sonra artık normal hayatta yavaş yavaş geçer ve ortalama olarak bir ay sonra normal işine dönebilir. Ameliyattan sonraki dönemde tabii ki beslenme, spor, aktivite gibi şeylere dikkat etmek lazım. Özellikle hastalığın yenilenmemesi, tekrarlamaması için daha önceki risk faktörleri her neyse onları kontrol altına almak lazım. Bu nedenle de hastanın belli aralıklarla doktor kontrolünde kalıp kolesterol, şeker, tansiyon gibi risk faktörlerini minimize etmesi, sigaradan kesin olarak uzak durması gerekmektedir. Beslenme alışkanlıklarını değiştirip daha çok Akdeniz mutfağı dediğimiz sebze ağırlıklı, balık ağırlıklı, sıvı yağ kullanımlı bir gıdaya geçmeleri önerilmektedir. Egzersiz olarak da günlük olarak her gün en az 1 saat kadar bir yürüyüş yapmalarını biz önermekteyiz. Ağır sporları önermiyoruz. En çok önerdiğimiz sporlar yürümek ve yüzmektir. Bunlardan en kolay yapılanı yürümek olduğu için günlük ortalama yüksek tempoda 1 saatlik yürüyüşler yeterli olacaktır.